Veganlık, son yıllarda giderek daha fazla insanın benimsediği köklü bir yaşam biçimidir. Sadece beslenme tercihinden ibaret değildir. Aynı zamanda etik, sağlık ve çevre gibi temel alanlarda ciddi bir farkındalık içerir. Hayvansal ürünlerin kullanımına karşı çıkmak, modern dünyanın alışkanlıklarına doğrudan bir itirazdır. Bu itiraz, yalnızca kişisel bir tercihten ibaret değildir. Toplumsal bir bilinç, bilimsel veriler ve vicdani bir duruş üzerine kuruludur. Vegan yaşam tarzı, hayvanların da hissedebilen, acı çekebilen canlılar olduğunu kabul eder. Bu kabul, onları gıda, giysi ya da deney malzemesi olarak görmekten vazgeçmeyi beraberinde getirir. Her canlının yaşama hakkına sahip olduğu düşüncesi, bu felsefenin temelini oluşturur. Tıbbi araştırmalar, doğru planlanmış bir bitkisel beslenme düzeninin, sağlıklı bir yaşamı desteklediğini açıkça ortaya koymaktadır. Kalp hastalıkları, diyabet, obezite ve bazı kanser türleri üzerinde olumlu etkileri kanıtlanmıştır. Aynı zamanda çevresel açıdan da sürdürülebilir bir çözümdür. Hayvancılık sektörü, karbon salınımı, ormansızlaşma ve su tüketimi açısından gezegen üzerindeki en büyük yüklerden biridir. Bu video serisinde veganlığın temellerini bilimsel, tarihi ve ahlaki boyutlarıyla inceleyeceğiz. İlk olarak, bitkisel beslenmenin öncülerinden biri olan Dr. Michael Greger'in çalışmalarına odaklanacağız. Ardından, The China Study ile tüm dünyada büyük yankı uyandıran Profesör Thomas Colin Campbell'ın bilimsel katkılarına geçeceğiz. Son olarak, hayvansal gıda tüketimine karşı duran tarihi figürleri, düşünürleri, liderleri ve dini önderleri birlikte keşfedeceğiz. Bu bir davettir. Etik bir yaşamı, bilinçli bir beslenmeyi ve daha yaşanabilir bir gezegeni birlikte düşünmeye çağrıdır. Michael Greger, modern beslenme biliminin en dikkat çeken isimlerinden biridir. Bitkisel beslenme alanındaki çalışmaları yalnızca bilimsel literatürde değil, halk sağlığı alanında da büyük bir etki yaratmıştır. Tıp doktoru ve halk sağlığı uzmanı olan Michael Greger, en çok satan kitaplar arasında yer alan How Not to Die ve How Not to Diet gibi eserleriyle tanınır. Bu kitaplar, bitkisel temelli beslenmenin kalp hastalıkları, tip 2 diyabet, hipertansiyon ve bazı kanser türleri üzerindeki önleyici etkilerini bilimsel verilere dayanarak sunar. Michael Greger'ın yaklaşımı yalnızca hastalıkları tedavi etmeye değil, aynı zamanda önlemeye yöneliktir. Bu yaklaşım, geleneksel tıbbın hastalık merkezli bakışını sorgular ve koruyucu sağlık modelini öne çıkarır. Ona göre, gıda yalnızca enerji kaynağı değil, aynı zamanda ilaçtır. Doğru gıdalarla doğru şekilde beslenmek, modern çağın pek çok kronik hastalığını önlemenin en etkili yollarından biridir. Kurucusu olduğu NutritionFacts.org adlı platform, yüzlerce bilimsel çalışmanın sade ve anlaşılır biçimde sunulduğu güvenilir bir kaynaktır. Bu platformda yayımlanan içerikler, akademik araştırmaların halkla buluşmasını sağlar. Tarafsız, reklam içermeyen ve bilimsel temele dayanan bu içerikler, bitkisel beslenmenin potansiyelini açıkça ortaya koyar. Michael Greger'ın mesajı nettir. Et, süt ve yumurta gibi hayvansal ürünler, uzun vadede insan sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturur. Buna karşılık tam tahıllar, sebzeler, meyveler, baklagiller, kabuklu yemişler ve tohumlar gibi bitkisel gıdalar, bağışıklık sistemini güçlendirir ve hücresel düzeyde koruyucu etkiler sağlar. Ayrıca Greger, endüstriyel gıda sistemlerinin hem insan sağlığı hem de çevre için tehdit oluşturduğunu vurgular. Hayvansal üretime dayalı bu sistem, sadece bireylerin değil, tüm gezegenin geleceğini tehdit eder. Bu bölümde sunulan bilgiler, yalnızca bir doktorun görüşü değil, aynı zamanda yüzlerce bağımsız bilimsel çalışmanın ortak sonucudur. Michael Greger, bilimi herkes için erişilebilir kılar ve sağlıkla ilgili kararların bilgiye dayalı olmasını savunur. Bitkisel beslenme bir geçici trend değildir. Bu, bilimle desteklenen, etikle güçlenen ve sürdürülebilirlikle geleceğe yönelen bir yaşam biçimidir. Thomas Colin Campbell, modern beslenme biliminin en etkili figürlerinden biridir. Özellikle protein tüketimi, kronik hastalıklar ve bitkisel temelli beslenmenin uzun vadeli etkileri üzerine yaptığı çalışmalar, tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştır.
Amerikalı biyokimya profesörü olan Thomas Colin Campbell, The China Study adlı kitabıyla geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Bu kitap, şimdiye dek yapılmış en kapsamlı beslenme araştırmalarından birine dayanmaktadır. Çin'deki kırsal bölgelerde binlerce kişiyle yapılan bu çalışma, beslenme biçimiyle hastalıklar arasındaki doğrudan ilişkiyi ortaya koymuştur. Elde edilen veriler, hayvansal proteinlerin özellikle kanser hücrelerinin büyümesi üzerinde etkili olabileceğini göstermiştir. Bu bulgu, geleneksel beslenme anlayışını kökten sorgulayan bir çerçeve sunmuştur. Thomas Colin Campbell'a göre, hayvansal gıdalara dayalı beslenme alışkanlıkları, modern çağın hastalıklarıyla doğrudan bağlantılıdır. The China Study sadece bilimsel bir rapor değildir. Aynı zamanda bir uyarıdır. Kalp hastalıkları, diyabet, hipertansiyon ve bazı kanser türlerinin yanlış beslenme tercihleriyle ilişkilendirildiği açıkça gösterilmiştir. Campbell'a göre çözüm nettir. Tam gıdalara dayalı, bitkisel temelli bir beslenme modeli, hem bireysel sağlığı hem de toplum sağlığını korumak için en etkili yoldur. Thomas Colin Campbell, akademik kariyerinin büyük bölümünü Cornell Üniversitesi'nde sürdürmüştür. Onun çalışmaları yalnızca araştırma düzeyinde kalmamış, aynı zamanda kamu sağlığı politikalarının şekillenmesine de katkı sağlamıştır. Bugün pek çok doktor ve beslenme uzmanı, Campbell'ın verilerini referans alarak bireylere yönlendirmede bulunmaktadır. Campbell, protein konusundaki algıyı tersine çeviren isimlerden biridir. Ona göre, yüksek protein alımı her zaman sağlıkla eş anlamlı değildir. Özellikle hayvansal kaynaklı proteinlerin aşırı tüketimi birçok hastalık riskini beraberinde getirir. Buna karşılık, baklagiller, tam tahıllar, sebzeler ve meyveler gibi bitkisel protein kaynakları vücudu destekler ve hücre yenilenmesini teşvik eder. Thomas Colin Campbell'ın çalışmaları yalnızca bir beslenme biçimini değil, aynı zamanda etik, çevre ve sürdürülebilirlik konularını da içine alan bütünsel bir yaşam tarzını işaret eder. Onun yaklaşımı sadece bilimsel değil, aynı zamanda vicdani ve toplumsaldır. Bu bölümde bilimsel verilere dayalı güçlü bir mesaj yer alıyor. Doğru beslenme sadece bireyleri değil, toplumları da dönüştürebilir. Ve bu dönüşüm bilgiyle başlar. Veganlık ya da bitkisel temelli beslenme yalnızca modern çağın bir tercihi değildir. Tarih boyunca birçok düşünür, lider, sanatçı ve bilim insanı hayvanların kullanımı ve öldürülmesine karşı sesini yükseltmiştir. Bu figürler, çağlarının çok ötesinde etik, sağlık ve doğa anlayışlarıyla bugün hala ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Antik çağ filozofu Pitagoras, yalnızca sayılarla değil, yaşamla ilgili düşünceleriyle de çığır açmıştır. Ruhların göçüne inanan bu büyük düşünür, hayvanları da ruh taşıyan varlıklar olarak görmüş, bu nedenle et yemeyi kesin bir biçimde reddetmiştir. Ona göre, hayvana zarar vermek, kendine zarar vermekle eşdeğerdir. Benzer şekilde, Antik Hindistan'da Siddhartha Gautama, yani Buda, şiddetsizliğe dayalı bir yaşam felsefesi benimsemiş ve et tüketimine karşı çıkmıştır. Takipçilerine hayvanlara zarar vermekten kaçınmayı ve mümkün olan en sade, zarar vermeyen bir yaşamı sürdürmeyi öğütlemiştir. Antik Roma'da yaşamış olan Plutark, hayvanları yemenin insan doğasına aykırı olduğunu yazılarında açıkça belirtmiştir. Et Yeme Üzerine adlı metninde, pişmemiş bir ceset karşısında hiçbir iştah duyulmaması gerektiğini vurgulamış, insanların doğal eğiliminin bitkilere yönelik olduğunu savunmuştur. İslam dünyasında 10. yüzyılda yaşamış olan Abu al-Ala al-Ma'arra Arka, dönemin çok ötesinde etik duyarlılıklara sahip bir şairdi. Et, süt, yumurta ve bal gibi hayvansal ürünleri reddetmiş, bunu şiirlerinde hem ahlaki hem de entelektüel bir duruş olarak dile getirmiştir. 18. yüzyılda ise Jeremy Bentham, hayvan hakları düşüncesine yön veren temel bir soru sormuştur. Acı çekebiliyorlar mı? Bu soru, modern hayvan etiği anlayışının başlangıç noktasını oluşturmuştur. Bentham'a göre mesele, hayvanların akıllı olup olmadığı değil, acı çekip çekmedikleridir. 19. yüzyıl düşünürlerinden Leo Tolstoy, bitkisel temelli bir beslenmeyi ahlaki bir sorumluluk olarak görmüştür. Ona göre, hayvan öldürmek yalnızca şiddet değil, aynı zamanda ruhsal bir yozlaşma kaynağıdır. Hayvansal gıdaların tüketilmesiyle başlayan şiddetin,
toplumsal düzeyde savaşlara ve adaletsizliklere zemin hazırladığını düşünmüştür. Aynı yüzyılda yaşamış olan Percy Bysshe Shelley, et tüketimini medeniyetin gelişimi önünde bir engel olarak görmüş ve şiirlerinde bu görüşünü sıkça dile getirmiştir. Ona göre, hayvanlara karşı şefkat göstermeyen bir toplum, gerçek anlamda özgür olamaz. 20. yüzyılın başlarında Albert Schweitzer, yaşama saygı felsefesini geliştirmiştir. Bu düşünce, tüm canlıların yaşamına eşit değer verilmesini öngörür. Schweitzer'e göre ahlakın temeli, her türlü yaşama zarar vermekten bilinçli olarak kaçınmaktır. Modern çağda Mahatma Gandhi, beslenme seçimlerini şiddetsiz yaşam felsefesiyle uyumlu hale getirmiştir. Et yememeyi sadece sağlık açısından değil, aynı zamanda ahlaki bir zorunluluk olarak görmüştür. Bir ulusun büyüklüğü, hayvanlara nasıl davrandığıyla ölçülür, sözüyle bu duruşunu net biçimde ifade etmiştir. Albert Einstein, bilimin ötesinde derin bir insani duyarlılığa sahipti. Hayvanlara yönelik merhametin insanlığın ilerlemesinin temel taşlarından biri olduğunu savundu. Gandhi'den esinlenerek, bir ulusun büyüklüğü, hayvanlara nasıl davrandığıyla ölçülür sözünü benimsedi. Einstein, sağlıklı ve etik bir yaşam biçiminin bitkisel temelli beslenmeden geçtiğini belirtmiş, hayvanların gereksiz acı çekmelerine karşı durmuştur. Bu figürlerin ortak özelliği, sadece teorik fikirler üretmemeleri değil, bu fikirleri yaşamlarına da uygulamış olmalarıdır. Onlara göre hayvanlar, sahip oldukları hisler, acılar ve sevinçlerle bizden farklı değil. Sadece bizden başka canlılardır. Bu fark, onları kullanmayı haklı çıkarmaz. Hayvansal gıdaların terk edilmesi, sadece bir diyet tercihi değildir. Bu, binlerce yıllık bir vicdani çizginin devamıdır. Bilgeliğin, merhametin ve farkındalığın tarihi boyunca hayvanlara zarar vermemeyi seçen insanlar hep vardı. Ve bugün bu yol artık yalnız değil. Bilim, etik ve çevre bilinciyle birlikte yürüyen güçlü bir akım haline geldi. Tarih ve efsanenin buluştuğu noktada, Mu kıtası gibi kayıp uygarlıkların yaşam biçimleri üzerine farklı ve derin düşünceler yer alır. Mu kıtasının ileri bir uygarlık olduğu, sadece teknolojik değil, aynı zamanda derin bir ruhani bilinç ve doğayla uyum üzerine kurulu bir yaşam tarzına sahip olduğu söylenir. Ezoterik öğretiler ve alternatif tarihçiler, özellikle Helen Blavatsky ile James Churchward gibi mistik yazarlar, Mu halkının hayvanlara zarar vermekten kaçındığını ve bitkisel ağırlıklı bir beslenme biçimini benimsediğini aktarırlar. Bu yaklaşım, sadece fiziksel bir diyet tercihi değil, ruhsal saflığın, evrensel enerjilerle uyumun ve yaşamın kutsallığının bir yansımasıdır. Mu'nun yüksek bilinç seviyesi, insan ile doğa arasındaki dengeyi koruyan, tüm canlılara karşı şefkat besleyen bu yaşam felsefesiyle doğrudan bağlantılıdır. Bu ruhani uyum, onların medeniyetlerinin gelişmişlik düzeyine önemli katkılar sağlamış ve Mu'yu efsanelerde anlatıldığı gibi olağanüstü bir uygarlık haline getirmiştir. İnsanlık tarihinin kadim inanç sistemlerinde hayvana zarar vermemek yalnızca bir ahlaki seçim değil, aynı zamanda ruhsal arınmanın ve ilahi düzenle uyum içinde yaşamanın da temel koşullarından biri olarak görülmüştür. Bu anlayış, birçok dini gelenekte ve peygamber öğretisinde açık ya da örtük biçimde kendini gösterir. Bazı erken Hristiyan topluluklar, özellikle Esseniler ve Ebionitler, tamamen bitkisel beslendiklerini ve İsa'nın da bu öğretiye bağlı olduğunu savunur. Bu kaynaklara göre İsa, hayvanları kesmeyi günah sayar ve et yemez. Hayvanlara zarar vermemeyi, komşunu sev öğretisinin bir uzantısı olarak görür. Aziz Jerome ve Aziz John Chrysostom gibi bazı kilise babaları, İsa'nın sade ve hayvansal gıdalardan uzak bir yaşam sürdüğünü savunur. Apokrif metinlerden Esseni İncil'i, her ne kadar tarihsel geçerliği tartışmalı olsa da, İsa'yı vegan bir figür olarak tanımlar. Bu anlatılar, İsa'nın yalnızca insanlara değil, tüm canlılara karşı merhametli bir yaşam sürdüğünü iddia eder. Benzer şekilde, İslam geleneğinde de hayvana merhamet çok güçlü bir ilkedir. Hazreti Muhammed'in sade yaşamı, çoğu zaman hayvansal gıdalardan uzak bir ölçülülükle tanımlanır. Rivayetlere göre az yer,
hayvan kesimlerine şefkatle yaklaşır, israfı ve şiddeti hoş karşılamazdı. Et tüketiminin çok sınırlı ve istisnai olduğuna dair pek çok kayıt bulunur. Tasavvuf geleneğinde ise bu yaklaşım daha da belirgindir. Mevlana'dan İbn Arabi'ye kadar birçok sufi, hayvanlara zarar vermekten titizlikle kaçınmayı ruhsal bir olgunluk sayar. Bazı sufiler, yalnızca ruhu değil, bedeni de saf tutmak adına bitkisel gıdalarla beslenmeyi tercih etmiştir. Bu örnekler bize, hayvana zarar vermemenin ve bitkisel temelli bir yaşam biçiminin sadece modern bir etik anlayış değil, aynı zamanda yüzyıllar öncesine uzanan derin bir içsel disiplin ve kutsal yaşam felsefesi olduğunu gösteriyor. Ve belki de tüm bu öğretiler bir başka sesi fısıldıyor bize. Sessizliğin içinde duyulan o eski bilgelik. Ruh, yalnızca neyi tükettiğimizle değil, neye dokunmadığımızla da yücelir. Doğaya zarar vermeden yaşamak yalnızca bir tercih değil, varoluşla kurduğumuz en derin bağlardan biridir. Çünkü belki de gerçek huzur, yeryüzündeki en küçük canlının bile bizden korkmadığı bir dünyada saklıdır.